Merhaba koçlar, nasılsınız? Bugün sizlere son zamanlarda çıkmış olan en yenilikçi gitar ekipmanlarından bir tanesini tanıtacağım. Kendisi bir prosesör, Moore'un prosesörü G1000. Aslında bir de G1000 Li var. Biz bugün Li'yi tanıtacağız. Neden yenilikçi? Li dediği lityum arkadaşlar. Kendi içerisinde bataryası bulunan bir prosesör bu. Yani sahnedeyken fişe takmanıza gerek yok. Şarj edip sahnenize gidebilirsiniz. Çok güzel bir özellik ama bununla yetiniyor mu arkadaş? Hayır. Aynı zamanda içerisinde yapay zeka barındıran ilk prosesörlerden bir tanesi olabilir. İçerisinde yapay zeka ile çalışan bir equalizer var. Siz ona hangi tarzda bir ton yazmak istediğinizi söylüyorsunuz. Kendisi o tonu yapay zekası ile beraber dinleyip de bir EQ seçeneği sunuyor. Onun haricinde Bluetooth bağlantısı var. Cep telefonunuza bağlanabiliyor ve cep telefonunuzdan da ton yazabiliyorsunuz, müzik açabiliyorsunuz ve kocaman da dokunmatik bir ekranı var. Evet, Moore'un bütün deneyimini aktardığı ve üzerine de yenilikler koyduğu harika bir cihaz var elimizde. Bu ürünün bugün kutu açılışını ve ön incelemesini yapacağız. Çünkü çok fazla özellik var arkadaşlar. Bu tarz prosesör videolarını artık birkaç bölümde böyle bitiriyorum. İleriki bölümlerde de kullanımını çekeriz, tonlarını dinleriz. Hatta içerisindeki o akıllı yapay zeka equalizer'ı, işte cep telefonundan ton yazmayı vesaire, bunları bölümlere ayırırız arkadaşlar. Bu ürünü bize yollayan Senkop Müziğe çok teşekkür ediyoruz. Mağaza bağlantısını ve alabilmişse indirim kuponunu da açıklamalar kısmına bırakacağım. Evet arkadaşlar, sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum ve hemen tanıtım videomuza geçmek istiyorum. Bu ürünü ilk önce Amerika'daki NAMM fuarında tanıtılınca gördüm. Keşke hemen Türkiye'ye gelse dedim. Senkop Müzik sağ olsun hemen Türkiye'ye getirdi. Şu an bana da lityum olan versiyonunu yolladılar. Yani içerisinde bir batarya bulunuyor. Bu bataryalı versiyonun expression pedalında şu gördüğünüz dairesel görsel var. Olmayanında da, siyah olanında da G1000 modeli, yani fişe bağlanıp kullanılan bir model. Belli bir fiyat farkı var tabii ikisinin arasında. Siz kullanım koşullarınıza göre ikisinden bir tanesini tercih edebilirsiniz. En başta kutunun üzerinde yazılanlara gelelim. Bataryalı bir versiyonu var ya da normal versiyonu opsiyonel demiş. 5 inçlik bir dokunmatik ekranı var. Moore'un galiba ilk dokunmatik ekranlı prosesörü veya ürünü. NRS tabii ki bunda da var ve birçok dosya indirebiliyoruz. NRS dediği Moore'un kendi amfi kopyalama modellemesi. Siz de Moore cihazlarını kullanarak yaptığınızda ya da başka kullanıcılar yaptığında bununla ilgili bir web sitesi var. Oradan dosyaları indirip cihaza kurabiliyordunuz ama bu üründe şöyle bir yenilik var arkadaşlar. Kendi bağlantılara sahip olduğu için direkt USB ile bağlanmadan bu dosyaları cihazın içine kurabiliyorsunuz. Ayrıca Impulse Response destekliyor tabii ki ve 2048 sample rate'deki dosyaları buna yükleyebiliyorsunuz. Yapay zekalı EQ'su olduğunu söylemiştim. Burada onu belirtmişler. Ayrıca Sound return'leri stereo. Mesela bir stereo reverb'ünüz varsa mono bağlamak zorunda değilsiniz. Stereo olarak bu cihaza bağlayabiliyorsunuz. Bluetooth bağlantımız var. Cep telefonunuzdan Bluetooth müziği yollayıp çalabilirsiniz. MIDI bağlantıları mevcutmuş. Ayrıca Moore'un diğer cihazlarla, GTRS gitarlarla kullanabileceğiniz Wireless Foot Switch'i de bu ürünle uyumlu. Üzerindeki düğmeler haricinde ekstradan düğmeler bu cihaza bu ürün sayesinde ekleyebiliyorsunuz ve farklı komutlar verebiliyorsunuz bunlara. Bir ses kartı olarak da kullanabilirsiniz. ASIO driver olduğunu burada belirtmiş. Bilgisayarınıza USB'den bağladığınızda direkt kayıt alabilirsiniz. Bir ses kartı gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca en büyük artılarından bir tanesi cep telefonuyla kontrol edebileceğiniz, ton yazabileceğiniz bir aplikasyonun bulunması. Burada anlattıkları aslında önde anlattığım şeylerin aynısı. Onun haricinde 192 kHz sample rate'ine sahip olduğunu ve çok az gecikmeyle profesyonel kalitede bir ürün olduğunu anlatmış. Ve içerisinde yine profesyonel davul makinesi ve looper olduğu ve bunları kontrol edebileceğimiz bir Groove Station diye bir şey olduğu söylenmiş. Kutunun şu tarafına geldiğimizde ise içerisindeki farklı ekranlardan, ayarlardan örnekler vermişler.
Sahne görüntüsü demiş. Patch numarasını görüyoruz, ismini görüyoruz ve içerisinde açık olan ton zincirindeki efektleri buradan görebiliyoruz. Hangi bankada hangi presetlerin olduğunu büyük ekranda bize gösterdiği ve geçişler sırasında sıkıntı yaşamamız için neyin nerede olduğunu isimleriyle bize gösterilen bir ekran görüntüsü. Edit ekranı şu şekildeymiş. Yapay zekalı EQ ekranı. Bunları artık detaylı incelememizde bu ekranların hepsine bakarız. Giriş çıkış ayarlarını yapabileceğimiz ekran. XLR çıkışları var. XLR çıkışına sağ sol olarak farklı yükseklikler, kulaklık çıkışına farklı yükseklikler, çivi jack çıkışına, USB bağlantısına farklı ses yükseklikleri yollayabiliriz bu cihazla. Onların ayarını buradan yapıyoruz. Ton yazarken içerisinde bulunan efektlerin listesi, Top Tempo ekranı, Groove Station modunun ekranı, dokunmatik ekranın tabii ki nimetlerinden yararlanıyor ürün. Yüksek hassasiyetli bir tuner varmış, onun ekranını göstermişler. Ve edit modunda parametreleri ayarlayacağımız ekran. Evet, kutu üzerinde bunları belirtmişler. Şimdi kutu açılışımıza geçelim. Evet, artık Moore kutu tasarımlarına, ürün tasarımlarına son derece önem veren bir firma olmaya başladı. Satın aldığınız ürünü açarken iyi hissettiren firmalardan biri olmaya başladı. Güzel bir ambalaj var. İçerisinde tuşları korumak amaçlı bazı kartonlar çıkıyor. Şuradan bir tutma yeri var. Oradan çekip ürünü çıkartıyorum. Önce ürünü yana koyayım. İçerisinden mavi pembe renklerde bir kullanım kılavuzu çıktı ve renkli bir kullanım kılavuzu. Artık yapay zekayı devreye soktukları için herhalde böyle futuristik renklerle bir kullanım kılavuzu yapmışlar. Bugüne kadar gördüğüm en değişik kullanım kılavuzlarından bir tanesi olmuş. Kutu içinde bir kutu daha. Onu da çekip çıkartalım. Ve ana kutumuzun içerisinde başka bir şey kalmadı. Ana kutumuzu yana koyalım. Öncelikle içerisinden çıkan küçük beyaz kutuyu açalım. Bakalım bize neler yollamışlar. Adaptörümüz, fişimiz ve bir tane Type-C ve USB kablomuz. Kedim hemen kutuyu değerlendiriyor tabii ki arkadaşlar. Evet, cihaz iki tane farklı kutuyla sabitlenmiş. G1000 yazıyor bunun üzerinde. Bunları da çıkartalım ve bir poşetin içerisinde geliyor. Çıkartalım efendim poşetimizi de. Ve cihazımızı şöyle yerleştirelim. Ya son zamanlarda cihazların gerçek hali karşıma geldiği zaman bu videolardan ve fotoğraflardan gördüğümden çok daha hoşuma gidiyor. Yine ben bir şok geçiriyorum çünkü fotoğraflarında ve videolarında bu kadar şatafatlı hissetmemiştim aletin tasarımını. Belki şu an siz de bu bir video olduğu için izlediğinizde belki çok etkilenmeyeceksiniz, bilmiyorum, ama ben elime aldığımda, karşıma geldiğinde ürünlerden çok etkileniyorum. Fotoğrafları veya videolarına göre. Çok sağlam bir ürüne benziyor. Metal bir kasa var. Bu arada foot switchler siyah renkli arkadaşlar. Çok şık duruyor foot switchleri. Düğmelerin hepsi siyah ve premium hissettiren kaliteli malzemelerden yapılmış. Expression pedal birazcık boyutları cihaza göre küçük geldi. Bataryalı olduğundan zannedersem bayağı ağır bir cihaz. Arkasına da hemen bakalım. Evet, burada batarya yuvasını görüyoruz. 4750 mAh arkadaşlar ve bu tam dolu olduğunda arkadaşlar bize 6 saat kullanım ömrü sunuyor. Tabii ki dilersek adaptörüyle de kullanım sağlayabiliyoruz. Acaba içerisinde şarj var mı, deneyeyim. Evet, açma kapama tuşuna bastım. İçerisinde şarjı var, açılıyor şu an. %85 şarjla geldi cihaz. O zaman böyle açıkken devam edelim. Normalde ilk kullanım videolarında fişe bağlamıyorum ama arkadaşım fişe ihtiyacı olmadığı için böyle açık bir şekilde devam edebiliriz. Üzerinde bankaları değiştirebileceğimiz düğmeler var. Bastığımız anda nerede ne olduğunu bize gösteren ekran geliyor gördüğünüz gibi ve aşağıda yazan bankaya ABC şeklinde geçiş yapabiliyoruz. Bir banka içerisinde 3 tane patch var. A ile B'ye aynı anda bastığımızda tuner'ımız açılıyor. Bir kere daha herhangi bir switch'e bastığımızda geri çıktı. B ve C'ye basılı tuttuğumuzda ise Groove Station dediği looper kısmı çıkıyor. Son derece parlak bir ekrana sahip. Hatta belki de kamerada daha düzgün çıksın diye ayarlardan ekran parlaklığını kısmam lazım. Select tuşumuz var. Basılabilir ve döndürülebilir bir tuş. Döndürdüğümüz zaman hemen tonlar arasında böyle de geçiş yapabiliyoruz. Master podumuz var.
ana ses yüksekliğini buradan kısıp açabiliyoruz. Onun haricinde bir home tuşumuz, bir sevleme tuşumuz ve ayarlar tuşumuz var. Ayarlar tuşuna girip hemen burada parlaklığı kısayım ki ekranda siz daha rahat görebilin. Hemen home tuşuna basıp geri çıktım. Şöyle kıstıktan sonra da farklı renklerin nasıl olduğunu size göstereyim. Bakın 5. presete geçtim. A'ya bastım ve orange amfisinin olduğu bir ton. Fakat bakın 6. presette hangi tonlar olduğu ekranda tamamen gözüküyor. Yani kaybolmak ürün içerisinde birazcık imkansız. Çok güzel düşünmüşler. Ton zincirinde tam 14 tane boşluk var arkadaşlar. Dilediğimiz gibi istediğimiz şeyi istediğimiz yere ekleyip çıkartabiliyoruz. Bayağı bize özgürlük sunuyor. Ve bu 14 tane boşluk sunduğuna göre güçlü bir çipi var demek ki. Şurada CPU'nun ne kadar kullanıldığı gösteriyor. Burada G1000 yazısı üzerinde bir ışık var. Açma kapama düğmemiz zaten burada. Ton zincirindeki her katman için bir fiziksel tuş bulunuyor burada arkadaşlar ve bu fiziksel tuşların arkasında LED ışıklar var. Farklı tonlara geçtiğimizde ton zincirinde hangisinde bir efekt varsa onlarda ışık yanıyor ve bastığımız anda o efeğin, o katmanın ince ayarlarına girebiliyoruz. Boşta olan bir şeye bastığımızda o katmana ne eklemek istiyorsak buradan seçebiliyoruz. Ayrıntılarına girmeyeceğim. Fakat tonları değiştirdiğimde ışıkların nasıl değiştiğine bakın arkadaşlar. Her tonda farklı katmanlardaki ışıklar yanıyor. Ve sahnedeyken bunlara basarak onların ince ayarlarını hızlı bir şekilde dokunmatik ekran üzerinden yapabiliyoruz. Ayrıntılı inceleme videosunda kullanımını çözerken, anlatırken bunlara değiniriz artık. Kasa tasarımına geleceğim biraz. Güzel bir işçilik var arkadaşlar. Metal kasayı yan taraflarında bükmüşler. Üzerindeki baskılar son derece kaliteli. En üstte arkasından giriş çıkışların olduğunu belirten logoları da koymayı unutmamışlar. Bu sahnedeyken bir şeyi takıp çıkartırken çok işe yarıyor. Yan kısımlarına bakalım. G1000 Lee yazısı var. Fütüristik bir baskı var yine burada. Diğer tarafa bakalım. Diğer tarafta da G1000'i tersten basmışlar. Yazıyı bu sefer de. Arkasına baktığımızda 6 tane kauçuk ayak üzerinde durduğunu görüyoruz. Arka kısımda metal bir kapak var. Bataryanın olduğu kısımda da plastik bir kapak var. Vidaları var. Demek ki batarya bir sıkıntı yaşadığımızda kolay değiştirilebilen bir şey olacak. Giriş çıkışlarına da bakalım ürünün. Gitara gireceğimiz yer. Send, Return, FX loop'lar. Bunlar stereo kablo bağladığımızda. XLR çıkışlarımız, yani ekstradan XLR çıkışları olması çok önemli. DI Box'a gerek kalmadan direkt sisteme veya ses kartımıza bağlayabiliriz. Lift Ground seçenekleri, bir dip gürültüsü olduğunda bu seçeneklerle o dip gürültüsünden kurtulabiliriz. Kulaklık çıkışımızı küçük vermişler. Birçok insanda zaten kulaklıkların girişleri küçük ama büyük kulaklığınız varsa dönüştürücü kullanmanız gerekebilir. Çivi jack çıkışlarımız, amfiye bağlayabiliriz. Buradan amfiye ses yollayabiliriz. İşin güzelliği bu çivi jack çıkışlarıyla XLR çıkışlarını farklı level'larda gönderebiliyoruz. MIDI giriş veya çıkışı olarak kullanabileceğimiz bir MIDI bağlantı noktası ve Type-C şeklinde bir USB bağlantı noktası. Hatırladığım kadarıyla ürün buradan da şarj olabiliyor. Ayrıca adaptörünü bağlayabileceğimiz bir şarj yuvası ve kabloyu sıkıştırabileceğimiz bir plastik de buraya konmuş. Evet arkadaşlar, çok yenilikçi, rengarenk, güzel bir ürün tasarlamış Moore. Moore her geçen gün kendini geliştiren ve büyük markalara karşı fiyat performans açısından harika ürünler çıkartan bir firma. G300'den sonra daha gelişmiş ama taşınması daha kolay, daha portatif bir ürün yapmışlar. Düğme sayısını az bulabilirsiniz belki. Bu arada düğmelerin yanlarında da ışıklar var arkadaşlar. Ve gördüğüm kadarıyla aynı patch'e birkaç kere bastığımızda Stonebox moduna da geçiş yapabiliyoruz. Yani kullanım fonksiyonu da az düğme olmasına rağmen son derece fazla, akıllıca düşünmüşler. Fakat dilerseniz GTRS'in, Moore'un ekosistemindeki GWF4 bu foot switch'ini alarak, kablosuz foot switch'ini, cihaz üzerindeki düğme sayısını da arttırabiliyoruz ve kullanım seçeneklerini geliştirebiliyoruz. Bunu şöyle de kullanabilirsiniz. Cihaz ayak altında bulunsun istemiyorsanız amfinizin üzerine koyarsınız ama cihazı bu foot switch ile rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Tüm bu gelişmiş ayarları, ton yazmayı, tonlarını, düğmelerini, kullanımını, ayarlarını, çünkü bugüne kadar başka hiçbir cihazda
görmediğimiz şekilde farklı ayarlar karşımıza çıkacaktır bu cihazda. Hepsini ilerleyen videolarda sizlere anlatacağım. G1000'le bayağı bir zaman geçireceğiz gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdilik ön tanıtım videosunu, kutu açılış videosunu burada bitirmek istiyorum. Evet, G1000'i nasıl buldunuz arkadaşlar? Moore kendini geliştirmiş mi? İçerisindeki yenilikler hoşunuza gitti mi? Yapay zekanın bir prosesörün içerisine entegre olması hoşunuza gitti mi? Tonlarını merakla bekliyor musunuz? Ya da siz bu ürünü satın aldınız bile mi? Mutlu musunuz? Memnun musunuz? Veya farklı bir Moore ürününüz var mı? Farklı bir prosesörünüz var mı? Deneyimleriniz neler? Fikirleriniz neler? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Arkadaşlar, bu ürünü bize yollayan Senkop Müziğe yeniden çok teşekkür ediyoruz. Mağaza bağlantısını ve alabilmişsem indirim kuponunu açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin sürekli gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Bildirim zilini açın. Ayrıca teşekkür ve katıl butonlarını kullanarak da kanala destek olabilirsiniz. Sorularını sorarken ufak miktarlarda bağış yollayan arkadaşlarım var. Onlara da buradan bağışları için çok teşekkür ediyorum. Kanalın gelişimine çok büyük katkıda bulunuyorlar. Sosyal ağlarımızı da takip edersek, özellikle Gitar Koç'u TikTok yeni açıldı. En son sosyal ağlarımızdan bir tanesi. Ama en çok canlı yayın yaptığımız platformlardan da bir tanesi. Oraya da takiplerinizi bekliyoruz. Ayrıca benim kişisel Aytek Akçakaya Instagram sayfamdan da canlı yayınlar yapıyoruz. Arkadaşlar, yeni videolarda görüşene kadar, yeni ürün tanıtımlarında görüşene kadar, yeni canlı yayınlarda görüşene kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın ama en önemlisi Koç gibi kalın. Görüşürüz.